Merhaba arkadaşlar. Bugün Batı Çim Çimento'nun analizini yapacağız. Ben tüm detaylarını vereceğim. Ayrıntılar üzerinde beraber konuşacağız. Ancak yatırım tavsiyesi vermiyorum. Burada hisseyi alıp almamak ya da elinize varsa satmama kararı tamamen size kalmış bir durum. İsterseniz çok fazla uzatmadan başlayalım ama şunun öncesinde bir söyleyeyim. Eğer siz merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Bir an önce onun da videosunu çeker paylaşayım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Varlık kullanımı etkinlik kaybı olarak gözüküyor. Çünkü şirket varlıklarıyla geçen yıl göre daha satış üretmiş. Her bir TL'lik varlık ile geçen 2.6 TL'lik satış yapılırken bu yıl 43 kuruşluk satış yapılmış. Stok yönetimine baktığımızda stok tutma süresi 17.2 günden 55.5 güne yükselmiş. Alacak yönetiminde bir yavaşlama var. Alacaklar 73 güne tahsil edilirken borçlar 75 günde ödenmiş. Ortalama tahsil süresi ise 52.9 gün uzamış. Cari oran trendi geçen yıl 0.89 iken bu yıl 0.99'a yükselmiş. %12'lik bir likidite artışı mevcut. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar bir yıldan kısa vadeli yükümlülükleri karşılayamayabilir. Likidite oran seviyesine baktığımızda asitesi oranı 0.65 düzeyinde yetersiz gözüküyor. Stok dışı kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetmeyebilir. Nakit aralığına baktığımızda ise nakite benzerleri varlıkların binde ikisini oluşturuyor. Geçen bu oran 1.9'du. Burada da bir azalış mevcut. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerine ek bir nakit girişi olmasa bile 79 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranı güçlü çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynaklar oranı %61, uzun vadeli yükümlülükler %15 iken kısa vadeli yükümlülükler %17. Öz kaynak trendinde bir artış var. Ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %1292 arttı. Toplam borç trendinde azalış var. Kaldıraç oranı geçen 0.91 iken bu yıl 0.32'ye düşmüş. Varlıklar geçen seneye göre daha az borçlu finanse ediliyor anlamına geliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük. Net borç seviyesi yüksek çünkü FAVÖK'ün 4.11 katı kadar borcu var. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük çünkü öz kaynakları 0.27'si yani yaklaşık 1/4 kadar. Öz kaynaklara kıyasla normal diyoruz. Satış finansmanında borç kullanımında bir artış var. Bu da finansman maliyetlerine bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç alanında azalış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl 42.1 iken bu yıl %16.6 seviyesine düşmüş. Bu da daha rahat borç çevrim imkanı oluşturabilir. Finansal borçlarına baktığımızda artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı %46. Geçen yıl bu oran %40'tı. Bunun artmasını istemiyoruz. Finansal gider trendine baktığımızda azalış var. Finansal borçlar geçen yıla göre %108 artmış. Finansal giderler ise yıllık bazda %53 azalmış. Azalan finansal giderler net kâra pozitif etki yapabilir. Kârın finansal giderleri karşılama gücü yetersiz. Finansal giderleri karşılayabilecek kadar yeterli bir kâr üretilmemiş. Faaliyet kâr marjında ve net kâr marjında artış var. Faaliyet kâr marjı geçen yıl %4 iken yine %4 çok küçük bir artış gerçekleşmiş. Net kâr marjı -5'miş. Bu yıl %3 seviyesinde yükselmiş. Hepsinde artması olumlu. Faaliyet kâr marjı neden arttı dersek diğer faaliyet giderlerinin oransal olarak azalması diyebiliriz. Öz kaynak kârlığına baktığımızda azalış var. Öz kaynak kârlılığı geçen %30 iken bu yıl %20'ye düşmüş. Yani şirket her 100 TL'lik öz kaynağıyla 20 TL'lik kâr elde etmiş. Öz kaynak kârı neden azaldı dersek kârlılıkta artış, verimlilik kaybı ve borçluktaki düşüş olarak görüyoruz. Aktif kârlığına baktığımızda artış var. Aktif kârlılığı %4.3 seviyesinde. Geçen bu oran -2.2 idi. Ciro büyümesinde azalış var. Satışlar yıllık %14.7 azalmış. FAVÖK büyümesinde yine azalış var. Satışlardaki gerileme ile birlikte FAVÖK'te %23 azalmış. Ancak net kârda %159'luk bir artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesine baktığımızda duran varlıklar uzun vadeli kaynak ağırlıklı büyümüş. Bu da finansman prensibine uygun olduğu için bizim için olumlu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışa baktığımızda pozitif. Ticari faaliyetler sebebiyle elde edilen nakit geçen seneye göre %77 artmış. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış. Faaliyetlerden en çok nakit çıkarılan kalem ticari borçlardaki artış. Faiz giderlerini karşılayacak nakit akışa baktığımızda yeterli olduğunu görüyoruz. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkta alımından kaynaklanan çıkışlar. Serbest nakit akışı pozitif. Buradaki pozitif de borçlanmaya olan ihtiyacı azaltabilir. En büyük finansman kalemi borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri. Dönemlik toplam nakit akışı yine negatif. Dönem sonu nakit miktarı ise 59 milyon TL seviyesinde. Bir yıl önce Batı Çim alsaydık 1000 liralık. Şu anda 1070 TL olacaktı. Yani %7'lik bir kar elde edecek nominal olarak ancak enflasyon işte 45 seviyesinde olduğunu düşünürsek burada aslında zararda olduğumuzu görebiliriz. BIST 100'ün ortalaması 1300 oldu. Dolar 1200'de kaldı. Bir yıl önce mevduata para yatıran kişinin şu an 1707 TL'si olmuş. Bitcoin 2406 TL olmuş. Altın ise 1603 TL olmuş. Gördüğümüz kadarıyla mevduat, Bitcoin ve altın enflasyonun üzerine getiri sağlamışken BIST 100, dolar ve Batı Çim enflasyonun altında getiri sağlamış. Ancak Batı Çim BIST 100 ortalamasını veya doları bile yakalayamamış diyebiliriz.
Fiyat kazanç oranına baktığımızda Batı Çim'in 9,5, taş ve toprağa dayalı sektörde 15,21, imalat sektörü ise 20,63. Yani burada gördüğünüz gibi her iki sektör ortalamasının altında kalmış. Yani bu da fiyat kazanç oranı açısından baktığımızda hissenin fiyatın ucuz olduğunu gösterir. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Batı Çim'in değeri 1,67, taş ve toprağa dayalı sektör 1,98, imalat sektörü 1,92. Burada yine her iki sektör ortalamasında altında olması bizim için olumlu. Yani piyasa değeri bölü defter değeri açısından baktığımızda hissenin fiyatı yine ucuz diyebiliriz. PEG rasyosuna baktığımızda 1'in altında olmasını istiyoruz değerin. Ancak Batı Çim'in burada 3,06, taş ve toprağa dayalı sektör 0,45, imalat 0,27. Hem her iki sektör ortalamasının çok üzerinde hem de 1'in üzerinde olması dolayısıyla PEG rasyosu açısından pahalı bir hisse gibi gözüküyor. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Batı Çim'in 36,39 iken taş ve toprağa dayalı sektörü 22,58, imalat sektörü 17,69. Burada yine her iki sektör ortalamasının altında olmasını istiyoruz ancak burada gördüğünüz gibi üstünde. Yine piyasa değeri bölü esas faaliyet kar açısından baktığımızda hissenin fiyatına pahalı diyebiliriz. Hissemizin fiyatı 141,8'miş. Ben bunu dün almıştım bu verileri. Hisse başına kar 14,9. Piyasada 25,5 milyar TL, ödenmiş sermaye 180 milyon TL. Net borç 44,5 milyar TL. Firmanın değeri ise 30 milyar TL seviyesinde. Son temettüsüne baktığımızda 6 Haziran 2016'da vermiş. Yani bundan 8,5 yıl önce vermiş. O yüzden temettü yatırım yapan kişiler için uygun bir firma olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda %8403 olarak gözüküyor. Batı Çim Çimento'nun hisse analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı olursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri açarsanız bundan sonraki videolarımız karşınıza düşecek ve daha sık bir araya geleceğiz. İyi günler.